klasik duktal adenokarsinomun oluşumuna dair bilimsel olan birden çok aslında tartışılan yolak var. Bunlardan en sık giden yolda öncü lezyonu saptamamız mümkün değil. Bu takip sırasında bunların artık ben kanser olmaya gidiyorum çabasını görürseniz bir noktada ön alıcı ameliyatlar yapabiliyorsunuz. Pankreasın spesifik bir bulgusu belirtisi olmadığı için önden bunu fark edebildiğiniz bir şikayet hastada oluşmuyor. Genelde pankreas kanseri sinsice ve sessizce ilerlediği için hasta genelde geldiğinde o keşke dediğimiz zamanı çoktan hasta kaçırmış oluyoruz. Daha önceki videolarınızda eski şefiniz, daha doğrusu Heidelberg'in efsanevi şefi Markus Bühler'in bir sözünden bahsetmiştiniz. O da pankreas cerrahisi eşittir damar cerrahisi diye. Peki sadece pankreasın ameliyat edildiği, sadece pankreas tümörünün ameliyat edildiği operasyonlar var mı? Var ama onları çok net birbirinden ayırmak lazım. Şöyle, pankreasın klasik kanseri dediğimiz pankreas duktal adenokarsinomunda pankreas ameliyatlarını genelde standardın dışına taşımıyoruz. Ne demek bu? Mesela baş kısmındaki hastaya Whipple dediğiniz ameliyat yapıyorsunuz. Gövde kuyruk kısmında sol pankreatektomi ya da distal pankreatektomi daha alışılmış adıyla yapabiliyorsunuz. Ya da pankreasın tümünü çıkarttığınız total pankreatektomi yapabiliyorsunuz ama ameliyatı daha küçültmezsiniz. Ama pankreas tümörü dediğiniz zaman klasik pankreas kanseri dışında İşin içine bu sefer nöroendokrin tümörler giriyor. Şimdi bunlar klasik duktal adenokarsinoma göre o kadar saldırgan ve yayılacak bir şekilde sağına soluna girmeye çalışan tümörler değil. Bunlarda daha küçük pankreas ameliyatları yapabilirsiniz. Peki bunların örnekleri var mı? Sınırlı pankreas ameliyatları içinde benim başlık sayarsam ilk anlatacağım enükleasyondur. Enükleasyon dediğiniz şeyi gözünüzde ben hastaya anlatırken şöyle canlandırın diye özetliyorum. Fındıklı bir çikolata düşünün. Onun çikolatasına dokunmadan fındığını çıkarttığınızı düşünün. Yani orada onun krater gibi yuvası duruyor. Enükleasyon ameliyatı aslında tam da bu. Kapsüllü ve iyi huylu olduğunu bildiğiniz tümörlerde pankreasa dokunmadan pankreasın içinden bir tümör dokusunu çıkarabilirsiniz. Bunu nelerde yapıyorsunuz? Nöroendokrin tümör, grade 1 ise, kapsüllüyse ve ameliyat sırasında patolog size evet bunun kapsülünü bozmadan çıkartmışsınız diyebiliyorsa yapabilirsiniz. Henüz kanserleşmemiş kistik tümörlerde yapabilirsiniz. Bunlar yan kanal tipi IPMN'ler olabiliyor ya da belli endikasyonlarda ameliyat ettiğiniz gene kistik pankreas tümörlerinden müsinöz kistik neoplazilerde olabiliyor. Bunlar da eğer lezyon pankreas kanalına fiziki olarak değip siz onu çıkarttıktan sonra kanalın açık kalacağı bir boşluk yaratmıyorsa, arada doku kalıyorsa başka ifadeyle bu ameliyatı yapabiliyorsunuz. Kalın bağırsakta mesela kanser öncüsü polipler bulunduğunda kansere dönüşmeden alınabiliyor. Doğru. Bu pankreas kanserinde de mümkün mü? Pankreas tümörlerinde? Gene şöyle, klasik duktal adenokarsinomun oluşumuna dair bilimsel olan birden çok aslında tartışılan yolak var. Bunlardan en sık giden yolda öncü lezyonu saptamamız mümkün değil. Yani maalesef mide kanserinde, kalın bağırsak kanserinde olduğu gibi bir endoskopla önden gidip kanserleşmemiş ama kanserleşecek olan lezyonu endoskopik olarak çıkartmanız mümkün değil. Böyle bir teknoloji şu an dünyada yok. Ama ne yapabiliyorsunuz? Kanserleşeceğini bildiğimiz kistik tümörler var. Bunlardan da çok dar bir grup içinde bir tanesi yan kanal tipi IPMN, intraduktal papiller müsinöz neoplazinin baş harflerinden oluşuyor bu. Diğeri de müsinöz kistik neoplazi. Bunlar genelde kanser olmadan evvel bizim saptayıp yıllarca takip edebildiğimiz lezyonlar. Bu takip sırasında bunların artık ben kanser olmaya gidiyorum çabasını görürseniz bir noktada ön alıcı ameliyatlar yapabiliyorsunuz. Bunları pankreas dokusunu feda etmeden çıkartabiliyorsunuz. Yani bir kist rezeksiyonu yapabiliyorsunuz. Orada kontrol etmeniz gereken fiziki sınırların ve bu eğer bir kanal sistemiyle ilişkisi varsa yan kanal IPM'nin de olduğu gibi kesi yüzeyinde bir tümör
tipi hücre tabakası kalıp kalmadığını güvendiğiniz patoloğa mutlaka ameliyat sırasında teyit ettirmeniz gerekir. Eğer burada normale dönmüş, burada bir anormal doku ben artık görmüyorum teyidini alıyorsanız ameliyat o boyutta da yeterli. Benim bugüne kadar toplam bu şekilde enükleye ettiğim kist sayısı sınırlıdır. 6-7 civarında olduğunu hatırlıyorum son 5-10 yıl içinde yaptığım. Bunların hiçbirinde sonrasında keşke bunu şöyle yapsaymışım, az bir cerrahi yapıp bırakmışım dediğim hasta olmadı. Ama işte onun önden hasta seçimini çok iyi yapmanız lazım. Yılda yüzlerce pankreas kanseri hastası görüp bunun içinden işte 10 yılda toplam 5 tane yapıyorsanız yani çok ince bir elemeden geçmesi gerek demek bu hastaların. Aslında burada birazcık farkındalığımızın az olduğunu mu düşünmeliyiz? Öncü lezyon bulma konusunda mı? Evet ve hayır. Şöyle, pankreasta aslında 20'den çok değişik tip kist bulunabiliyor ve bunları artık güncel hassas radyolojik incelemeler, en tipik örneği MR'dır. MR yapılan, başka sebepten yapıldığı durumlarda, hastalarda görebiliyoruz. Böyle bir yerde bu kistin ne olduğunu anlamak, onun biyolojisinin kanserleşmeye çalışıp ya da çalışmadığını anlamak gibi bir algoritmamız var. Bunların içinde kaygı duymak tabii ki yanlış bir şey ama farkında olmak çok önemli. Sapla samanı birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. İçlerinde 4 ya da 5 tanesi bu 20 kist çeşidinin aslında bizim için önemli. Geri kalan 15'inin hiçbir önemi yok. Yılda belki 100-150 tane pankreas kanseri geliyor ama 4-5 tane öncü kist görüyorum dediniz ya. Belki o 100-150 tane pankreas kanserinin tanısı önceden konulabilseydi bu kadar yaygın bir ameliyata gerek kalmayabilirdi diye düşünmeden edemiyor insan. Çok doğru. Çok yani şu an pankreas hastalıklarının tıkandığı noktaya aslında işaret ediyor sorunuz ama sıkıntı da o. Pankreasın spesifik bir bulgusu belirtisi olmadığı için önden bunu fark edebildiğiniz bir şikayet hastada oluşmuyor. Genelde pankreas kanseri sinsice ve sessizce ilerlediği için hasta genelde geldiğinde o keşke dediğimiz zamanı çoktan aslında kaçırmış oluyoruz. Bir böyle bunu saptayabileceğimiz elimizde tarama testi maalesef yok şu anki standartlarda. Sınırlı bir cerrahi yapmak istediğinizi varsayalım. Ama bu noktada enüklüasyon olmuyor. O Evet. noktada ne yapıyorsunuz? Enüklüasyon dediğiniz ameliyatı zaten bahsettiğim aslında klasik olan pankreas kanserini hiçbir zaman yapmıyorsunuz. Ya bir düşük gradlı nöroendokrin tümörde ya da dediğim gibi bir yan kanal IPM'inde ya da musinöz kistik neoplazide deneyebilirsiniz. Ama siz bunu çıkartacağınız zaman önden endoskopik ultrasonla baksınız, MR-MRCP ile baksınız. İntraoperatif ultrason zaten olmazsa olmazınız. Ben bütün ameliyatlarımda rutin kullanıyorum ama bu hastada özellikle gerekli. Baktığınızda kanalla ilişkisinin çok yakın olduğu bir nokta görürsünüz. Ve siz o aradaki doku planını koruyarak onu çıkartmaya çalışsanız da bazen mesela kanal açılır. Öyle bir noktada artık enüklüasyon diye bir seçeneğiniz kalmıyor. Şöyle hayal edin, pankreasın baş kısmı elimin baş parmağı tarafı olsun. Sizin ameliyat ettiğiniz yer işaret parmağımın kökü olsun. Burada 1 santimlik, 2 santimlik bir şeyi çıkartacaksınız ama bunun klasik ameliyatında pankreasın bütün solda kalan gövde ve kuyruğunu atmanız gerekebilir. Şimdi bu da tabii çok büyük bir doku kaybına sebep olduğu için bunu görece iyi huylu bir hastada yapmak istemiyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Segmenter pankreatektomi denen, çok az kişinin yapmayı denediği, bilen biliyordur ama zorluğu yüzünden kaçındığı bir ameliyat vardır. Pankreasın sadece o bölgesini çıkartıyorsunuz. Baş kısmının kanalını dikip kapatıyorsunuz ya da stapler dediğiniz aletle kapatarak kesiyorsunuz. Kuyruk kısmında klasik Whipple ameliyatında yaptığınız gibi ince bağırsağı dikiyorsunuz. Bu ameliyat fistül riski yüksek kabul edilen bir ameliyattır ama ben bu ameliyatı aslında çok severim ve mecbur kaldıkça da yaparım. Sebebi de şu, bu ameliyatta pankreasın baş kısmını ya da gövde kuyruk kısmını çıkarttığınız sırada kesmeniz gereken ana atar damarları kesmeden yapıyorsunuz. Dolayısıyla büyük bir damar feda edilmiyor bu ameliyatta. Bu neden önemli? Bizim korktuğumuz fistül dediğimiz pankreasın sindirim enzimlerinin dışına çıktığı durumda hastada ciddi komplikasyon hatta ölüme sebep olabilecek kaskat sindirim enziminin yanında
çıkartmak zorunda olduğunuz kısmı besleyen atar damarı iptal ediyorsunuz. Onun kapattığınız ucunu tekrar sindirip açması yüzünden olan büyük kanamalar. Ölüme giden yolun ortak noktası budur her zaman. Siz büyük bir damarı kesmezseniz fistül olursa da olur ama o hiçbir zaman ölümcül bir kanamaya sebep olmuyor genelde. Dolayısıyla segmenter pankreatektomi dediğimiz ameliyat doğru hastada yapıldığında aslında çok iyi bir ameliyat. Fistül olabilir, dreninin uzun kalabileceğini hastaya söylerseniz ama geride pankreasın çok büyük bir miktarda dokusunu koruyorsunuz. Birinci avantaj. 2, ölümcül olabilecek kanama riskiniz klasik ameliyatlara göre çok daha düşük. Peki pankreas cerrahisi sonrası hasta ne zaman yemek yiyebilir hocam? Yaptığınız cerrahiye göre aslında 3 değişik cevabı var. Pankreasın gövde ve kuyruk kısmını çıkarttığınız ameliyatlarda sindirim sistemine hiç dokunmadığınız için aynı gün tam gıda alabilir. Yani sabahleyin hastayı ameliyat edersiniz. Öğlene ameliyat biter. Akşam hasta dese ki ben kebap söylemek istiyorum dışarıdan, ben söyle derim. Hiçbir zaman bir sınırlama yapmadığım bir hasta. Gövde ve kuyruk tümörlerinde bu nedenle yaptığınız ameliyatlarda aynı gün. Whipple gibi ya da total pankreatektomi gibi bir ameliyat yaptığınızda pankreasın dışında sindirim sisteminde de bir yerleri kesip dikmeniz gerekiyor. Bu Whipple'da pankreas kanalını bağlayacağınız ince bağırsak ve safra kanalınızı bağlayacağınız ince bağırsak artı midenin çıkışını bağlayacağınız ince bağırsak oluyor. 3 bağlantı var. Total pankreatektomi yaptığınızda pankreas kalmıyor. Safrayı ve mideyi ince bağırsağa bağlıyorsunuz. Bu hastalarda benim asistanlığım zamanında burnuna bir nazogastrik tüp dediğimiz hortum takılır. Bir hafta boyunca su bile verilmezdi. Bunlar çok eskimiş ve aslında yanlış olduğunu zaman içinde kanıta dayalı tıpla öğrendiğimiz uygulamalar. ERAS dediğimiz bu hızlı iyileşme protokolleri üzerine çalışan gruplar var. Onların çalışması sonucu aslında hastalara aynı gün, aynı gece ameliyattan sonra şuuru anesteziden çıkıp yeterince açılınca ben sıvı gıda başlıyorum. O gece ameliyatta ister yoğun bakımda olsun ister serviste sabaha kadar 3-4 bardak su içmesine izin veriyorum. Ameliyatın günü bu. Ertesi günü, ameliyatın birinci günü çay, çorba, komposto gibi su kıvamında olan gıdalardan istediğiniz kadar tüketin diyorum. Bunun mantığı da şu. Sizin yaptığınız bağlantıdan yaklaşık 1 litre safra ve bir yarısı kadar, yarım litre 1 litre arası mide salgısı zaten geçiyor. Üzerine onun birazcık su da geçse hiçbir zararı olmuyor. O bağlantı zaten sızdıracak olsa mide salgısı da çıkar, safra da çıkar. İkinci günü ameliyatın yumuşak gıdalara makarna, püre kıvamından bahsediyorum. Geçiyorum. Üçüncü günde de tam normal gıdaya geçiyorum. İyi çiğneyin sadece diyorum. Triangle operasyonu nedir hocam? Triangle operasyonu benim eski şefim Profesör Markus Büchler'in biraz da zorlayarak koyduğu bir isim. Günümüzde pankreas cerrahisi artık sadece resektable ya da metastatik değil ama lokal olarak ilerlemiş ve yakınındaki büyük damarlarla temas eden tümörlerin de sıkça ameliyat edildiği bir yöne kaydı. Bu hastaları da biz genelde direkt ameliyat etmiyoruz. Bunlara bir ön tedavi, neoadjuvan tedavi deniyor bu. Kemoterapi olabiliyor, kemoradyoterapi olabiliyor. Verdikten sonra tekrar cerrahi sahaya geldiğinizde yapmanız gereken ameliyatı tanımladığı ameliyat. Triangle demesinin sebebi üçgen şeklinde kenarları damarlar tarafından oluşan bir bölgenin içinde yumuşak doku kalmayacak şekilde o damarları tamamen çıplaklaştırmanız, gerekirse damarları da çıkartıp yerine yeni damar takmanız gerekiyor. Zor bir ameliyat, tamamen damar cerrahisi. Bu damarlardan bir tanesi karaciğere ince bağırsaklardan gelen kanı taşıyan portal ven dediğimiz toplar damar, bu en basiti. Diğeri aortanın karın içindeki organları besleyen ilk çıkışı olan 3 kollu bir damar. Bir tarafı dalağa doğru gidiyor, bir tarafı mideye gidiyor, bir tarafı da karaciğeri, 12 parmak bağırsağını ve pankreasın başını besliyor. Bu atar damar üstte çıplak şekilde kalacak şekilde soymanız ya da değiştirmeniz gerekiyor. Üçüncüsü de üçgenin iç kenarı olacak şekilde İnce bağırsakları besleyen atar damar aorttan çıkışından itibaren ya tamamen üst en dış tabakasını soyuyorsunuz ya da bu damarı da değiştiriyorsunuz. Bu üçünü birden değiştirdiğiniz damar cerrahisi pankreas cerrahisinde yapılabilecek en kompleks ameliyat. Bunun amacı çoğu kişinin hiçbir zaman dokunmadığı arada kalan sinir dokusunun içindeki, pankreas kanseri sinirler boyunca yayılmayı çok sever, saklanabilecek tümörleri orada bırakmamak. Dolayısıyla siz kemoterapiyle vücuda dağılmış olan metastaz dediğimiz görülmese de olabilecek tümörleri yok ederken
cerrah da lokal nükse engellemek için ameliyatı gerekirse bu boyuta zorlamak zorunda. Siz bu noktada nasıl davranıyorsunuz peki? Tamamen hasta bazında karar veriyoruz. Bunu mutlaka multidisipliner tümör konseylerinde karar veriyoruz. Toplar damarları ben rutin olarak kendim değiştiriyorum. Büyük çaplı atar damarlarda da genelde bir şey yok ama eğer damar çapı bu ne zaman incelir? İnce bağırsağa doğru o ana damarın dallandığı dallar işin içine giriyorsa ya da karaciğerin damarları sağ sol ayrılmaya başlıyorsa ben genelde bu işi benden çok daha sık ince hassasiyette yapan kalp damar cerrahisinden destek alıyorum. Arkadaşlar önden haber verdiğimiz zaman bize her zaman bugüne kadar tereddütsüz mükemmel bir destek verdiler. Genel olarak bizden çok daha antrenmanlılar kalp bypass ameliyatları yüzünden. Onlardan yardım alıyorum. Benim genel olarak stratejim bu. Benim şefime katılmadığım tek nokta o 3 damar bir üçgen şeklinde durmuyor. Aslında 2 tanesi birbirine paralel. Dolayısıyla o üçgen biraz sizin çekiştirerek oluşturduğunuz bir şey. Bazen de romboid diyeceğiniz dört kenarlı bir şekle biraz daha çok benziyor. Adını ben çok beğenmedim ama mantığı çok doğru bir ameliyat. Arterial divestment. Aynen. Bu nedir hocam? Bu giderek pankreas cerrahisinde sık kullandığımız bir terim. Atar damarlarla ilgili. Atar damarların duvarının 3 tabakası vardır. İçeride kanın aktığını düşünün. Buna temas eden parlak ve pıhtılaşmayan yüzeye endotel diyoruz. Bunun altında damarın kasılabilme gücünü oluşturan kas tabakası var. Medya diyoruz. En dışta da damarı besleyen ince kılcal damarların olduğu ve sinir liflerinin geçtiği bir adventisyal tabakası var. Bu en dış tabaka ile orta tabakayı aslında cerrah içine girip rahatlıkla birbirinden ayırabilir. Eskiden biz buna subadventisyal diseksiyon diyorduk. Yeni adı arterial devisement diye geçiyor. Bu Latince bir soymak kelimesinden geliyor. Aslında elbise giymeyi ve çıkartmayı kasteden bir kelime. Atar damarın 3 tabakasından en dıştakisini soyarak çıplaklaştırdığınız bir ameliyat. Aslında yaptığınızda ilerlediğiniz planın çok daha kolay ilerlenilebilecek bir plan olduğunu tecrübeyle öğreniyorsunuz. Yapmaya korkmanızın ana sebebi bunu genelde kemoterapi, radyoterapi görmüş bir damarda 3 tabakalı bir damarı 2 tabakaya indirmek gibi düşünün. Kanama riskinden korktuğunuz için yapıyorsunuz ama yapmadığınızda yarım yaptığınız cerrahi inanın bundan her zaman daha kötüdür. Ne olabilir? Yaparken farz edin duvarın çok inceldiğini gördünüz. Ve o teknik orada aslında kötü bir seçenek. Onu size söylüyor. O damarı değiştireceksiniz. Eğer o damarı değiştirme tekniğine sahip değilseniz bunu siz yapın ya da birinden destek alın. Bence arterial devisement da yapmamalı o cerrah. Ki buna ne zaman ihtiyaç duyuyorsunuz hocam? Bize pankreas kanseri hastası %15-%20 civarında direkt ameliyat edebileceğimiz damarlara temas etmeyecek şekilde gelir. %50'si de kabaca uzak metastazı yüzünden zaten ameliyat olmayacaktır. Ama arada kalan %35'lik bir grupta bizi o noktada durduran ana şey tümörün çevresindeki büyük damarlara teması. Bu hastalar günümüzde standart neoadjuvan tedavi dediğimiz kemoterapi, atar damarı tutuyorsa kemoterapi artı radyoterapi alıyor. Bu hastaların bu ön tedavisi, neoadjuvan tedavisi bittikten sonra yapılan evrelemesinde tümör geri çekilmişse o tümörü ya da ondan kalan bağ dokusunu oradan çıkartmanız gerekiyor. En sık o zaman yapıyoruz.